Bugün bir Subaru Forester'ımız var. Buna bugün silindir kaçak testi yapacağız. Bunun için yapacağız? Müşteri otomobili satın almak istiyor ama motorla ilgili şüpheleri var. O yüzden biz de gözden kaçan bir kaçak varsa onu bir kimyasal yardımıyla yakalayacağız. Bu kimyasal mavi renkte. Nasıl kullanılıyor? Basitçe anlatayım. Bunu buradaki tüpün içerisine istenilen miktarda koyuyorsunuz. Otomobili çalıştırıyorsunuz, ısıtıyorsunuz. Belli ısıya geldikten sonra radyatör kapağının olduğu kısımda burada. Daha sonra da uygulamalı göstereceğim. Sıvıyı koyduktan sonra bunu pompalayarak radyatör sisteminin, yani soğutma sisteminin içerisindeki havayı burada filtre ediyorsunuz. Eğer ki sistemde bir kaçak varsa, silindir kötüyse, contası yanıksa bu sistem bunun gazla birleştiğinde sarıya dönmesini sağlayacak. O zaman biz de anlayacağız ki sistemde bir kaçak var, bir hata var. Şimdi uygulamalı yapalım bunu. Motoru çalıştırdıktan 10-15 dakika içerisinde bu testi yapmamız gerekiyor. Çünkü motor aşırı ısınırsa testi yapamadan su buradan taşmaya başlıyor. Ki şu an geliyor. Biz bu seviyeyi biraz düşüreceğiz. Testi yapabilirim diye. Bunun için ben bir vakum aleti kullanıyorum. Bunu yapmamın sebebi, kullanacağımız pompa eğer ki motor suyuyla temas eder, karışırsa testi tamamlayamayız. İçeriye koyduğumuz kimyasalın rengi otomatikman değişir. Şimdi motorun biraz ısınmasını bekleyeceğiz. Ben o sırada yine hazırlığımı yapıyorum. Bu pompayı 2 dakika boyunca pompalayarak, ama tabii kimyasalı koyacağız. Üzerinde bir seviye çizgisi var oraya kadar. Ki görebiliyor musunuz? Rengi mavi. İşlemimizin sonucunda eğer ki bu renk hala mavi ise motorumuzda herhangi bir kaçak yok. Ama rengi sarıya dönüyorsa evet bir sorunumuz var. Ya contada ya silindirde. Şimdi ben biraz böyle beklemeyi tercih ediyorum. Daha sonra pompalıyorum. Çünkü motor ısınmaya devam ediyor şu an. Dediğim gibi o ısınma süreci önemli çünkü aşırı ısınma, fan açma seviyesine gelirse bu sefer buradan motor suyu çıkmaya, taşmaya başlayacak. Bu istediğimiz bir şey değil. Bu süreci iyi takip etmeniz lazım. Bu basit bir test. Bunu siz evde kendiniz de yapabilirsiniz. Bu ürünü nereden satın alacağınızı da söyleyeceğim. Bu ürün internetten de bulabilirsiniz. Buradaki fiyatı 20 dolar. Bu kimyasalda galiba 10 dolar. Toplamda 30 dolara motorun silindirlerinde kaçak olup olmadığını tespit edebilirsiniz. Bence başarılı bir buluş. Bunun için biz çok zorlanıyoruz. Hortumları şişirebilir, yağı suya karıştırabilir, egzozdan su gelebilir. Suyu yağa karıştırabilir. Çünkü contada problem varsa bunun bir tane hatası yok. Bir sürü yere arıza verebilir. Biz şu an en önemli olan soğutma sistemine gazı basıp basmadığını, yani egzoz gazını basıp basmadığını kontrol ediyoruz.
Sistemin ısınıp ısınmadığını içeriden de kontrol edebilirsiniz. Saat gösterge ibresi ortaya geldiğinde. Ama ben buradan süreyi kısaltmak için kendim de kontrol edebiliyorum hortumlardan. Kimyasal hala mavi. Bu iyiye işaret. Ama birazdan pompalayacağım ve bakalım ne olacak. Bence bu önemli bir test. Onu tekrar belirteceğim. Bu kısa vadede size bir sorun yokmuş gibi gözükebilir ama uzun vadede motorun sorunlar yaşayıp yaşamayacağını yakalıyoruz bu şekilde. Yeni bir alıcı da bunu yapmamızı istiyor. Daha sonra da size egzoz gazıyla bu kimyasalın renginin nasıl değiştiğini göstereceğim. Bakın şu an pompalıyorum. Arada bir hava aldırıyorum ki içerideki motor suyunu da çekmeyeyim pompalarken. Dediğim gibi motor suyuyla bu kimyasalı karıştırırsak testi tekrar yapmamız gerekecek. Acele karar vermek istemiyorum. Biraz daha vaktimiz var. Ama şu ana kadar iyi gözüküyor. Hala rengi değişmedi. Kendiniz için yapıyorsanız riskiniz biraz daha az. Ama bir usta olarak birinin adına yapıyorsanız gerçekten %100 emin olmanız lazım. Çünkü sizin söylediğinizle birlikte bu otomobili güvenerek alacaklar. Şöyle renginin hala mavi olduğunu görebiliyor musunuz? Gördüğünüz galiba. Şimdi egzoz gazını buradan vereceğiz. Evet, rengi yavaş yavaş yeşilleşiyor. Renkteki değişimi görüyorsunuz. Bu testi otomobil başarıyla geçti. Bunu tekrar söyleyelim. Farkı da gösterdik. Egzoz gazından aldığımız örnekle kimyasalın renginin sarıya, yeşilden sarıya döndüğünü, sistemi nasıl çalıştığını. Şimdi çıkardığımız motor suyunu da geri koyacağız. Motor şimdi sıcak, suyun tamamını geri almayacak. Ama biz yine de işlemi tamamlayalım. Motor soğuduğunda tekrar seviyesini kontrol edeceğiz. Videoları seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Siz destek verdiğiniz sürece ben daha ilginç ve enteresan konularla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.